Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda arkadaşlar sızdırılan kahramanların animasyonları var. İlk defa göreceğiniz, daha önceden hiç sızmamış, yeni sızmış kahramanlar da var. Onun dışında birkaç deneme yapmışlar galiba şey için. Büyük ihtimal paralı asker özellikleri arkadaşlar. Bunlar yani kahramanlarda böyle şeyler yok çünkü. Nasıl yani? Süvari Lubu çok hızlı şekilde birimin üzerine koşuyor abi. Ondan sonra efendime söyleyeyim okçu birlikleri uzaktan vuracak. Kılıç birlikleri ise araziye gizlenebilecek arkadaşlar. Ayrıyetten başka bir özellik daha. Görünmezleri görebileceksiniz. Yani gizlense bile mesela şüphelendiğiniz bir alanda gidiyorsunuz arkadaşlar. Element taşları var galiba. Onlardan bir tanesini kullanarak şey yapıyorsunuz. Görünmez birlikleri görünür kılıyorsunuz. Şimdi gelin hep beraber hepsini inceleyelim. Şimdi bu Çinli prensesten başlıyoruz. Şov kızı. Şov girl diyor kendine. Acaba ne olabilir? Toplayıcı da olabilir. Yani Çinli olduğu da şüpheli. Koreli de olabilir. Vietnam'da olabilir. 恭敬等待朕的收。Ama saç şeyinden, tacından yani Çinli olduğu kesin. Bu arada arkadaşlar bu Çin'in ilk imparator lakaplı kadını olabilir. Normalde imparatoriçe denir ya. Normalde imparatoriçe denir. Ama bu kadın o kadar manyak ki arkadaşlar imparator unvanını kullanıyor. Öyle söyleyeyim. Çinli. Başındaki taştan belli şeyden. 胳膊 Şeye benziyor. Huang'ın taç stiline benziyor. Dikkatli bakın. Bu da Çinli'ne benziyor. Hareketlerden falan. Süvari olacağını düşünmüyorum. Kılıçlı ya da aa bakın bu şey olabilir ha. Ramses'in destek varisi olabilir. Okçu kılıçlı. İşte. Ya da okçu kılıçlı, yani taktikçi olarak okçu kılıçlı çark da olabilir bu. Ramses, Süleyman, Sun Tzu. Bunlar da yani bu üçüne ortak şekilde gelecek bir destek 知之 çark 为 baya ve 知 ağır 之， kahraman olabilir. 不 Şimdiden 知 söyleyeyim. 为不知，是知也。 Çiğ. Geldik Lubu'nun kıçına tekmeye basacak adama. Maraşal William. For a knight, faith and honor outweigh any sword. Yani sezon 2'den beri Lubu kritik hasarıyla herkesi deli ediyordu. Marshall William oyun Marshall William'ı Lubu'nun yerine gösteriyor. Yani Marshall William geldikten sonra Lubu birliğe oyun bile önermiyor. Çok ilginç. Yani ne yapacak abi? Lubu %70 kritik hasar atıyor ya. Yani 7x. Bu 8x mi vuracak? Ne yapacak anlamadım. 马上升去天地间， Ha, bu kim? Abiler bu kim? 能以与居人 Neler 相 oluyor? Bak durdurayım şimdi ya. Bu Lubu'nun abisi mi? Lubu 2-0 mı bu? Lubu 2-0 ise eğer Lubu 1-0 o zaman Mulan 2-0. Ne dediniz? Mulan'la şeyin Lubu'nun abisi mi bu? Gelelim Napolyon'un desteğine. Napolyon çok güçlü bir kumandan arkadaşlar. Bu kahramanımız Eleanor. İsmi aşağıda yanlış yazılmış olabilir. Oraya takılmayın. İngiliz asıllı Fransız kraliçesi arkadaşlar. Ben bunun şeylerini görmüştüm arkadaşlar, mühürlerini. Öfke yenileme ve savunma şeyleri var. Yani birim savunması şeyleri var, mühürleri vardı. Hem hasar azaltımı hem de öfke yenileme gibi özellikleri olacaktır. Hasarcı olacağını düşünmüyorum. Savunma, büyük ihtimal savunma, öfke yenileme ve belki de bir miktarda birim yenileme özellikleriyle karşımıza gelecek gibi duruyor. Mulan'a gelmeyen arkadaşlar Napolyon'a geliyor. Eleanor. İşte Only the gelelim gods bütün dwell olay burada. forever in sunlight. Şimdi Sphinx'leri görüyorsunuz arkadaşlar. Aslanlı şeyler. İnsan başlı aslan motifleri. Sağda 2 tane.
Ve duvardaki Mısır şeyini de görüyorsunuz. Yani burada hem bir Mısır kültürü var arkadaşlar, hem de Hameniş İmparatorluğu. As Bakın, bu taç Mısırlılara for özgü bir man, taç, his days are numbered. ama Ahameniş'e özgü bir taç değil. Sakal Ahameniş, yüz tipi Ahameniş, yani Pers. Ama Pers imparatorları şey giyilmez. Yani hiçbir şeyinde omuzlar açık değildir. Bu kim biliyorsunuz mu arkadaşlar? Ben Herses diye düşünmüştüm bunu. Bu Herses değil arkadaşlar. Bu arkadaşlar ikinci Kambises olabilir. Ben Herses diye düşünüyordum ama bu kesinlikle ikinci Kambises olabilir arkadaşlar. Peki ikinci Kambises kimdir? Herses'in kardeşidir. Darius'un oğludur. Büyük Kiros'un torunudur arkadaşlar. Mısır'ı fetheden Ahameniş Whatever he may İmparatorudur. do, Yani it Perslidir. is but wind. Yani Perslidir. Şimdi bir daha bakacağım. Bak bak. Falan dur. Only Heyecanlandırıyorsun the beni. God Şimdi sol üstte Mısır hieroglifleri, sütunda, tam kafasının sağındaki sütunda Mısır hieroglifi yazıları, ama sağda arkadaşlar ne var? Sfenksler var. Aslanlı insan taş kabartmaları. Kabartma değil, direkt heykelleri. Bu Kaire'ye gelmiş, yani Mısır'ın gods dwell başkentine gelmiş, forever in almış. sunlight. Kambises. İkinci Kambises arkadaşlar. As for man, Yüksek ihtimal his şeyli gelecek. days are numbered. Asaya baksana, ben yani asada yılan motifleri var. Yılan motifleri Mısır abi. Hem Mısır'ın hem de Perslerin, yani Ahemeniş İmparatorluğu'nun kralı. Çifte kral yani. Öyle bir karışım yapmışlar. Herses Mısır'ı fethetmiyor. İkinci Kambises Mısır'ı fethediyor. Whatever he may Ve ikinci do, Kambises. it is but wind. Yüksek ihtimalle mızraklı olarak gelecek. İleride büyük ihtimal Büyük Kiros'un yani. Yani oyun savaşçı mızrağı Kiros ailesinden bırakıyor. Onu mu anlamalıyız? Geldik Roland'a arkadaşlar. İbrahim kardeşime selamlar gönderiyorum buradan. Şimdi Roland arkadaşlar, kaçıranlar bilmeyenler için şöyle bir ayrıntı vereyim. Roland'ın imzası Çin'deki gibi gelirse muhteşem. Muhteşem tek kelimeyle muhteşem. Peki nedir bu imza? Eğer kumandanınız, yani Büyük Kiros, beceri kullanırsa arkadaşlar, Vilad'ın hasarı 1,5 kat artıyor ya da Mansa Musa'nın hasarı 1,5 kat artıyor. Hangisini kullanıyorsanız. Peki daha sonra Vilad veya Mansa Musa, ikisinden birisi, hangisini oynuyorsanız, o beceri kullandığı zaman Kiros'un hasarı 1,5 kat artıyor ve bu çapraz 1,5 kat hasar artırmalarla beraber %6, %6, %12 hasar azaltımı elde ediyorsunuz bunlar arkadaşlar. Bunları elde ediyorsunuz. Hasar azaltımı size az gözükebilir Mansa Musa'dan sonra. Ama öyle değil. Özelleştirilebilir bir beceriyi de anlatacağım bu noktada. 1,5 kat hasar artımını kavrayamayanlar için şöyle söyleyeyim. Peki Yasemin Hocam 1,5 kat hasar artımı nedir diye soruyorsanız arkadaşlar, kilosunuz mesela imzasıyla 20K vuruyorsa birine 30K vuracak. 10K vuruyorsa 15K vuracak. Yani normal saldırı hasarından tutun da beceri hasarlarına, kudret hasarlarına kadar aklınızda ne kadar hasar çeşidi varsa hepsi 1x, yani 1,5x, 1,5 kat vuracak. Gelelim özelleştirilebilir becerisine. O beceride %70'e yakın bir hasar azaltımı sağlıyor belli şartlarda ve koşullarda. Çin'deki becerisi o şekildeydi. Öyle gelir mi bilmiyorum. Öyle gelirse abi Roland, Mansa Musa, Barbaros ve Arthur'un süsünün karışımı olacak. Gelelim buna. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Sembol var. Bir tanesi arkadaşlar, iki tane sembol var. Bu Gerdinus sembolü. Birliğe tıkladığımız zaman bir tane göz sembolü var. Bir tane de süvari sembolü var. Kırmızı sembol, süvari sembolü arkadaşlar büyük ihtimal akın. Yani
çok hızlı şekilde birimlerin üzerine ilerleyeceksiniz. Büyük ihtimal ilerledikten sonra da ilave hasar vuracaktır. Bu da göz sembolü. Göz sembolü de arkadaşlar meydandaki görünmez olan birlikleri görmenizi sağlayacak. Üzerine nasıl koştu gördünüz. Şimdi burada da Ramses dev testi yapmışlar. Ramses arkadaşlar ilk önce bir şarj durumu var. Şarj oluyor. Hepsinde olduğu gibi. Şarj olduktan sonra ne yapacak? Uzaktan vuracak. Belli bir süre boyunca 5 dakika boyunca uzaktan vuruyor. Topçu ateşine mi geçiyor? Okçu ve topçu ateşine geçiyor arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Yine burada ne yapıyor? Bir dakika, Ramses için özel bir şey var. Özel bir durum var. Ha, burada mesela e, bir önceki videosunda topçu ateşi. Hani askerler ok komutanlara top atıyor gibi bir durum vardı. Şu ne? Şu ne? Bakacağız. Şimdi onu yapıyor galiba. Evet, onu yapıyor şu an. Böyle sarı sarı parıltılar var. Birim yeniliyor. Evet, birim yeniliyor arkadaşlar. Birim yeniliyor. Ramses'in altındaki cam barına bakın. Ramses ikonunun altındaki cam barına bakın nasıl arttı. Evet. Birim yenileme, yani savaştan sonra birim yenileme özelliğiniz var. Durduğunuz yerde askerlerinizi yenileyebileceksiniz. Gelelim kılıçlara. Kılıçların görünmez özelliği var arkadaşlar. Şimdi Lubu ne yapacak? Göze tıklayacak ve kılıçları görecek şu şekilde. Gördüğünüz gibi açığa çıkartıyor. Bu da toplayıcılar için yeni bir özellik gelmiş. Onda paralı askeri alakalı değil galiba arkadaşlar. Direkt kaynağı aldı. 61.566 kaynak aldı direkt. Çok ilginç değil Πέντε mi? δάκτυλα δεν είναι Geldik ποτέ σαν μια Scipio'ya. γροθιά. Η Yok. συμμαχία της Δήμου θα Simona. ενωθεί για να δώσει το Bu da δυνατότερο arkadaşlar χτύπημα savaşçı εναντίον kılıcın της destek Περσίας. kahramanı. Ters düşmanı. Bu arada ben Simon'un videosunu çektim. 4 ay önce Simon, Scipio, bu yeni gelecek kahramanların 4,5 ay önce videolarını çekmiştim ayrıntılı şekilde. Ben bu mekanikleri oyunun bedava vereceğini sanmıyorum arkadaşlar. Bu mekanikleri biz büyük ihtimal yeni bir teknoloji türünden e, açıyor olabiliriz. Üniversiteden olur. E, Yeni bir meydan açıldı kalenin önüne. Fark ettiniz mi? Savunma kuleleri var ya. Savunma kulelerinin abi ilerisine doğru bakın. Orada tahtalarla yeni bir şey inşa ettiler. Dümdüz yapmışlar. Üzerine tahta sermişler. Yeni bir alan açabilirler. Ramses'in şeye bakın abi. At ve ok sembolü var. Atlı okçu sembolü var. Gördünüz mü? Ramses'inki paralı asker. Normalde var mıydı ya? Hatırlamıyorum. Normalde var mıydı, bu yorumlarda söylesenize. Abi video buraya kadar beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.